doğa ve tarihin dünyada muhteşem şekilde bütünleştiği, Göreme, Ürgüp, Avanos ve Uçhisar'dan oluşan, jeolojik ve sosyolojik olarak bir tarihe tanıklık edebileceğiniz topraklardan, Kapadokya'dan herkese merhabalar. Merhaba. Bu gezide Kapadokya'dayız, misafirlerimiz var. Murat, Sezin, bu gezide bize eşlik edecekler. Gezinin ilk durağı olarak Göreme Açık Hava Müzesi'ni belirliyoruz. Hazırsanız Hadi başlayalım. Hadi gidelim. yolculuk başlasın. Hadi Açık Hava Müzesi'ne. Hristiyanlık düşüncesine birçok yenilik getirmiş olan Aziz Basileus'un fikirleri, düşünceleri yaklaşık olarak 1000 yıl boyunca bu merkezde öğretilmeye devam etmiş. Burası da Aziz Basil Şapeli. Kapıdan girer girmez hemen karşınızda. Şimdi içeri girip bakacağım. İçeri bir grup girdi. Bakalım içerisi nasılmış, bir görelim içerisinde. Gençler, gezi nasıl gidiyor? 10 güzel numara. ya. Çok Harika. mutluyuz. Valla. Peki, Bilgi verenimiz çok güzel bilgi veriyor. teşekkür, estağfurullah. Rehberimiz var. Gerçekten Murat'ı söylüyorlar galiba. rehberimiz var ve de bedava. Peki bir şey soracağım. Kahve içtik mi biz, Türk kahvesi? İşte ben de onu diyordum. Mert'im bence Türk kahvesi Ne geldi zaman diyordum gelecek ama. diye merak Bir ediyorum. eksik var diyoruz ya. Evet. Al. Gidelim St. George Kilisesi'ni de görelim. Yılanlı Kiliseyi. Yuvarlanırım. Ondan sonra St. George Yılanlı Kiliseyi de görelim. Ondan sonra bir kahve molası verelim kahve mi? molası. Peki Kapadokya Hristiyanlar için neden önemli? Onu da size anlatayım. Bölgenin kaderi İznik Konsili ile değişiyor. İznik videomu izlediyseniz orada bu konsile değinmiştim. Hristiyanlık dünyasının en önemli toplantısı olarak bilinir. Dünyanın birçok yerinden İncil'ler gelir bu konsile. Çoğu kabul görmez ve yok edilir. Ama Aziz Basileus'un getirdiği belli başlı şeyler İncil'in içerisine konur. Dolayısıyla da bu bölgenin, Kapadokya bölgesinin, Aziz Basileus'un bölgesinin dünya çapında bir üne sahip olmasına sebep olur. Bu arkamdaki de Yılanlı Kilise. Duvardaki yeşil ejderhayı yılana benzettikleri için Yılanlı Kilise demişler. Ama aslında orada ejderha ile savaşan Aziz George, St. George, yani bizdeki adıyla Ayayorgi resmedilmiş. Büyükada'daki Ayayorgi Kilisesi'ni bilenlere bu isim çok yabancı gelmiyor. Çünkü Büyükada'daki kilise de ejderha ile dövüşen Ayayorgi adına yapılmıştı. Hatırlarsanız oradaki kişi rüyasında görüyordu onu ve oraya bir kilise dikiyordu. Burası da Kapadokyalı St. George'un kilisesi. Biz Göreme Açık Hava Müzesi'ni yavaş yavaş bitirdik. Gezmeye devam ediyoruz. Gezmeye devam. Buket, yoruldun mu? Buket geziyor, gene geziyor. Gel. Ben geziyorum. Beni tutmazsan sevineceğim. Peki tamam. Hadi artık yavaş yavaş Göreme Açık Hava Müzesi'ni bitirdik. Dışarı, yeni yerlere doğru yolculuğa devam. Evet, şimdi Paşabağ Vadisi'ni geziyoruz. Peribacalarının nasıl oluştuğunu da kısaca konuşalım. Peribacaları 20-30 milyon yıl önce bu bölgedeki yanardağların patlamasıyla püsküren malzemenin zamanla su, rüzgar, işte sel etkisiyle aşınmasıyla oluşuyor. Tepelerinde de şöyle görüyorsunuz şapka gibi şeyler var. Onlar da daha sonraki zamanlarda oluşan sert kayalar. Hatta çok ilginç, onlar peribacalarını koruyor. Şapkası olmayan peribacaları senede 28 santim aşınıyor. Öyle mi? Ama şapkası olan peribacaları senede yaklaşık 4 santim aşınıyor. O yüzden doğal bir koruma olmuş o şapkalar o peribacalarına. Doğa kendini korumuş. Aynen öyle, muhteşem bir doğal yapı. Bu Paşabağ Vadisi'nde de hala oluşmakta olan peribacaları var. Arkada görüyorsunuz muhteşem bir yağmur geliyor. Bakalım nereye kadar gideceğiz. Hadi biz şimdi yavaş yavaş video çekmeye. Kızlar, ne yapıyorsunuz? Buranın akustiği var ha. Evet. Hadi videoya.
Paşabağ Vadisi'nde yağmura tutulduk. Kendimizi Avanos'a attık. Avanos çok güzel bir ilçe. Ortasından Kızılırmak akıyor. Dedik ki bu yağmur geçene kadar burada bir şeyler yiyelim, içelim, biraz Avanos'u dolaşalım. Burası çömlekleriyle de ünlü. Kapadokya'ya gelip böyle çömlek yapan insanları görmüşsünüzdür. Onların çoğu Avanos'ta. Şimdi Buket, Murat ve Sezin bir çömlek atölyesine girdiler bile. Ben de oraya gireceğim. Ama size içeri girmeden önce bu Avanos'la ilgili ilginç bir müzeden bahsetmek istiyorum. Burada bir saç müzesi diye müze var. İnsanlar, kadınlar gelip buraya saçlarını asıyorlar. İlginç, gerçekten ilginç bir müze. İçerisini size göstermek isterdim. Fakat içeride saçını asan insanların, kesip oraya asan insanların bilgileri, resimleri olduğu için içeride herhangi bir video ya da fotoğraf çekimine izin vermiyorlar. Çömlek atölyesine giriyorum. Bakalım bizimkiler neler yapıyor. Hadi. Şimdi Avanos'u gezerken Avanos Çarşı Seramiğe geldik. Remzi Bey var burada. Sağ olsun bizi gezdiriyor. Bayağı büyük Remzi Bey'in dükkanında. Böyle bir Hitit motiflerinin olduğu bir bölüme geldik ki her ürün ayrı güzel. Kendisine soralım hani hem nasıl yapılıyor bu, nedir, ne değildir bize bir anlatın. Şekillendikten sonra özel kurutma odalarında bir ay bekletilir. Kuruduktan sonra ilk fırınlama yapılır. O ilk fırınlamadan sonraki ürüne biz bisküvi deriz. Yani Bisküvi. eğer böyle bir Hitit motifi çizilecekse ilk fırınlamadan sonra boyuyoruz. Boyandıktan sonra dairelerine attıktan sonra evlere gönderiyoruz. Evde hanımlar, genç kızlar mimarların kullandığı rapito kalemlerle çizip boyuyorlar. Buket, Çömlek de yapabilirler. birazdan çömlek yapmak ister misin? Evet isterim. Neden olmasın? O zaman biz çömleğimizi de yapalım hem de böyle geziyor olalım burayı. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Kapadokya bölgesinin en eski ve en uzun süre kullanılmış yaşam bölgesine, Zelve Açık Hava Müzesi'ne geldik. Özellikle milattan sonra 9 ve 13. yüzyıllarda buradaki yaşam ve nüfus çok fazla. Şimdi biz Zelve Açık Hava Müzesi'ni dolaşacağız. Burada yaklaşık 1 kilometrelik bir trekking yolu var. Böyle eski şehirlerin, manastırların, kiliselerin arasından yürüyorsunuz. Burası bir yani şehir, Hristiyanlık için bir yaşam yeri. Paşabağların hemen yanı, yaklaşık 1 kilometre var yok aralarında. O zaman fazla konuşmayayım. Manzarayı, doğayı ve o doğal yapıları, kiliseleri, manastırları hep beraber görelim. Onun sesi Ta kendisi Geri gelmiş demek. Sensiz diyor. yaşanmıyor. Aşk bu olsa. aşk olsa gerek. Beni arıyor. Beni soruyor. Hayırdır inşallah. Hey. Bu bölgede Hristiyanlığın sona ermesinden sonra 1950'lere kadar yine kullanılıyor. Bu arkamda gördüğünüzde cami olarak kullanılıyor.
Muhteşem bir yer. Daha sonra 1950'lerden sonra halk buradan köye göçüyor. Burada hiçbir yaşam kalmıyor. Buradaki bütün yapı, her şey en son bırakıldığı haliyle kalmış. Her şey doğal. Sonradan hiçbir yapı yapılmamış. Muhteşem bir yer. Hani gerçekten buraya bayıldık diyebilirim. Çok güzel bir müze olarak saklanmış ama çok güzel bir kent. Dolaşmaya, Zelve Vadisi 3. parkuru tamamlamaya devam. Birinci günün sonundayız. Kızılçukur Vadisi'ndeyiz. İlk gün açık hava müzelerini gezdik. Doğal güzellikleri gezdik. Güneşi batırmaya... Merhaba, hoş geldin Buket. Merhaba. Güneşi batırmaya da Kızılçukur Vadisi'ne geldik. Birinci gün yavaş yavaş bitiyor. Yarın Ihlara Vadisi'nin yeraltı şehirlerini gezeceğiz. Ama burada bol bol video, fotoğraf çekiyoruz. Manzarayı ben konuşmayayım, siz kendiniz arkada görün. Anlatmaya gerek yok. Anlatmaya gerek yok. Kapadokya çok güzel. Birinci gün sonu, yarın ikinci gün. Yarın görüşmek üzere. İkinci günden herkese merhabalar. İkinci güne Kaymaklı yeraltı şehriyle başlıyoruz. Şimdi bu yeraltı şehrini gezeceğiz. Burada Firik, Hitit, Asur uygarlıklarının izine bile rastlanıyor. Yeraltı çok büyük. Derinkuyu yeraltı şehriyle de bağlı. Hatta gelmeden Buketler, Sezinler burada konuşuyordu. Yaz kış kaç 17 derece? dereceymiş, 17 değişmiyor. dereceymiş. Değişmeyen bir sıcaklık varmış. İkinci günde hazırsak o zaman yer altına girelim. Hadi bakalım. Buyurun. Müze kartlarımızı çıkaralım. Hadi. Kaymaklı yeraltı şehrinden çıktık. Şimdi Ihlara Vadisi'ne biraz doğal güzellik görmeye gidiyoruz. Nasıldı yeraltı şehri? Dardı. Bomba. Dardı. Ama güzeldi. Klostrofobik olanlara bir Bir daha Yok. sorar mısın nasıldı diye. yeraltı şehri nasıldı? Dardı. Dar. Nokta. Dardı. Ihlara'da görüşmek üzere. Ihlara Vadisi'ne gelmeyi düşünüyorsanız can kurtarıcı bir bilgi var. Vadinin iki tarafından da inebilirsiniz 300 küsür merdivenle ya da tam ortadaki Beli Sırma'ya gelip araçla aşağı kadar inip zemin seviyesinden direkt vadiye giriş yapabilirsiniz. Biz öyle bir giriş yaptık, o yüzden o 300 basamağı atladık. Ders no. Ders Vadiye giriş no. Vadiye giriş ders Ders 1, bir. 101. No bir. Şimdi buraya geziyoruz. Burası jeolojik olarak nasıl oluşmuş Buket? Anlat bakalım bize. Sanırım Hasan Dağı'nın patlamasıyla Volkanik bir yapı yani. Evet, volkanik olan Hasan Sonra- Dağı'nın patlamasıyla oluşan lavların İşte oluşturduğu akarsular bir falan alan. herhalde burayı açıyor değil mi? Burada Melendiz Dağı. Ay, Melendiz, Melendiz Dağı. Çok özür Şu dilerim. Melendiz Dağı'nı Melendiz, görüyorsunuz akıyor. Nehri var, Nehri içinden var. geçiyor. Çok güzel değil mi su sesi falan? Evet, Kuşların harika. sesleri falan. Kurbağalar, şeyler var. Ay, ben çok severim, yusufçuklar var, mavi mavi, onları çekiyordum demin. Evet. Burası teoloji tarihinde de önemli. Hristiyanlığın ilk döneminde buraya gelen keşişler, din adamları burada gene kayaların içine oyup kiliseler yapıyorlar. Kiliselerin içine freskler koyuyorlar. Hatta 3 müneccim freski var ama bakalım onu görebilir miyiz
miyiz, göremez miyiz Sanırım bilmiyorum. geride kalmış ama bakalım. Göreceğiz. Şimdi biz bu patikalardan, trekking yolundan yürüyoruz. Doğanın tadını çıkarıyoruz. Buraya Çok gelenlerin güzel. Ihlara Vadisi'ne gelmesini Tavsiye ediyoruz. aynen. Hadi Kesinlikle. bakalım. Trekking'e devam. Bakın St. George Kilisesi'nde gene o ejderha motifi. Hani dün Göreme Açık Hava Müzesi'nde görmüştük. İçeride muhteşem freskler var. Burada da St. George'un freski var. Şimdi biz St. George Kilisesi'ni gezdik. Yavaş yavaş çıktığımız merdivenleri aşağı iniyoruz ama muhteşem bir tarih var burada. Evet, şimdi geldik Selime Manastırı'na. Kapadokya'nın en büyük manastırlarından biri. Belki de en büyüğü. Kayaların içine oyulmuş yüksek katlı bir katedral. Dini bir merkez olarak kullanılmış. Daha sonra da yanılmıyorsam askeri üs olarak mı Askeri kullanılıyor? üs olarak da kullanılmış. Hatta Selçuklular Moğollara karşı bir savunma gerçekleştirmişler burada. Burada. Bayağı başarılı da olmuş. Selçuklu komutanı Ali Paşa mıydı? Unuttum onu. Tamam. Bu yanlış Bayağı bir dini merkez olarak kullanılmış Kapadokya. Yani nereye Evet. gitsek bir kilise, Her manastır, yerde var. katedral her yerde Ama var. burası askeri üs olarak da çok başarılı yanılmıyorsam. Şimdi göreceksiniz Selçukluların izi var. Şurada bakın gözüküyor bir Selçuklu türbesi. Çıkışta ona da bir bakarız. Ama manzara muhteşem değil mi? zaten. Evet. Hadi gelin şu katedral yollarını ve katedrali görelim. Bu arkamda gördüğünüz de 13. yüzyıl sonlarına tarihlenen tipik bir Anadolu Selçuklu türbesi. Ali Paşa'nın Selime Sultan Türbesi olarak geçiyor ama Ali Paşa ismi de burada var. Bu Ali Paşa, bu arkamda gördüğünüz kalede Moğollara karşı savunma veren bir paşa. Burada da onun türbesi olduğu rivayet ediliyor. Anadolu Selçuklularının bu topraklarda bıraktığı mimari güzelliklerden biri olan bu türbeyi de gördük. Şimdi yolumuza devam ediyoruz Buket Hanım. Hadi arabaya, gençler bizi bekler. Şimdi geri dönüş yolunda Kaymaklı'ya tekrar geldik, yeraltı şehirlerinin olduğu yere. Burada kuru kaymak diye bir şey varmış. Onun bir tadına bakalım istedik. Kaymağı böyle yapıyorlar, kurutuyorlar ve böyle kıtır kıtır gofret gibi kaymak yiyorsunuz. Herhalde şehrin adı da oradan geliyor. Şimdi kuru kaymak deneyeceğiz. Bakalım nasıl bir şeymiş o. Bayağı güzel. Kıtır kıtır. Böyle bir şey gofret gibi. Üstüne biraz da bal koydular. Bayağı orijinal değil mi? Bayağı güzelmiş. Evet, Kapadokya gezimizde ikinci günün sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Göreme'de Aydın Kırağı diye bir tepeye geldik. Buradan hem Kızıl Vadi'yi seyrediyoruz, arkada görüyorsunuz. Hem de buradan tabii göremiyorsunuz. Uçhisar tarafını seyrediyoruz. O taraftan güneşi batıracağız. Güzel bir gündü. Bugünü batırmadan Kapadokya hakkında küçük bir bilgi vereyim. Kapadokya isminin bu bölgede yaşamış eski bir krallıktan, Katpatuka Krallığından geldiğine inanılıyor. Güzel atlar ülkesi demekmiş Pers dilinde. Tabii tartışmalar var. Ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır bilmiyorum ama böyle bir bilgi var. Onu paylaşayım istedim. Nasıl geçti ikinci gün Buket Hanım? Sen söyle. Güzel Bu arada geçti. bugün Buket'in doğum günü, 2 Haziran. Doğum günü kutlu olsun Cancan. Teşekkür ederim. Doğum günün nasıl geçti? Güzel geçti doğada. Doğa tarih bütünleşti. Bütünleşti. Bu güzel manzaralar eşliğinde. bir Yer doğum altına günü. indik. Ihlara Vadisi'ne Ihlara gittik. Vadisi'nde dolaştık. Güzel. Ondan sonra güzel bir şey yaptık. Oh. Yeraltı şehri gezdik. Ondan sonra Kaymaklı'da. Sonra şimdi gün batımına
için buraya geldik. Burası da çok güzel. Çok Panoramik hem bu taraf hem burada. İki taraflı manzarası var. Burayı taraflı. kesinlikle tavsiye ediyorum ben. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Kapadokya yemek konusunda biraz sınıfta Biraz kalıyor. hayal kırıklığı oldu. benim Ya için. böyle aşırı hani maliyeti yüksek ve Evet. restoranlar var. Aşırı turistik restoranlar var. Ya da dün hani bir yere gittik böyle bir köfte çorba yapalım diye. O bile hani vasattı diyebiliriz. Ha, yemekler Ee, vasat yani. Testi kebabı bile biraz tuhaf Aynen. yani. Yemek konusunda mesela bir Mardin, bir Urfa, bir Antep, hani onların Onlar yanında kalp eline onlara. su dökemeyecek bir yer. Hani buranın turistik yemek dışında kültürel yemeklerimizi sunduğu daha çok restoranı olması gerektiğine inanıyorum. Turistler onlara sadece testi kebabıyla olmamalı bu iş yani. Onu da söylemek istiyorum buradan. Güzel bir gün. Yarın 3. ve son gün Yani oynayacağız. üçüncü ve son gün. Gayet yeterli 3 gün bence. Uçhisar bölgesinde kalmanızı ben kendim tavsiye ediyorum. Göreme biraz böyle sıkışık Göreme tıkışık tam yerler şu yani. aşağıda bu çok sıkış yani oteller dip dibe. Biz Uçhisar biraz daha güzel. daha yukarıda Uçhisar'da kalıyoruz. Bu arada zaten çok yakınlar birbirine. Yani Aynen, hani birbirine Uçhisar yakın. Göreme arası arabayla 5 dakika falan Uzak sürüyor. Ihlara Vadisi. Yarın işte Ihlar Vadisi 90 kilometre falandı Evet. ama yol üstünde de o yeraltı şehirleri var. 45 kilometre sonra işte Kaymaklı Kaymaklı, falan. Derinkuyu yeraltı şehri. onlara uğruyorsun. Ondan bir 40 kilometre sonra da Ihlara Vadisi. 3. günde tekrar görüşmek üzere. Bu arada tripod traktörün üstünde. Buket haklı. Videoyu nasıl çektiğimizi göstereyim. Şurayı kullanıyoruz. Büyük Koyduğumuz bir yer. tripod bulduk. Balon sefasının yavaş yavaş sonuna geliyoruz. 5 gibi başlayan maceramız 6-6.30 gibi artık güneşin doğuşuyla yavaş yavaş bitmeye başladı. Buket'e birkaç soru soralım. Buket'cim balonlar nasıl uçuyor? Öğrendim ki ısınan hava yükseliyormuş. Yükseliyor. Peki tamam. O zaman şimdi gerçek sorulara geçiyorum. Şimdi sen o kadar araştırma yaptın buraya gelmeden. Bu balonların kalkışını, fotoğrafını, videosunu çekebilmek için biz neredeyiz? Nereye gelin? Nereye Aa, gelsinler? Çok alternatifli bir yer olan Göreme'deki bu Aydınkıra Tepesi var. Buradaki halkın söylediği yer Aydınkıra. Ama insanlar buraya Aşıklar Tepesi olarak biliyor. Ya Burası çok alternatifli. şöyle bir güzelliği var, göstereceğim. Hem burada Kızıl Vadi tarafından kalkarken çekebiliyorsunuz. Gün doğumu. Hem de buradan gözükmüyor ama şurada Uçhisar Kalesi var. Oraya doğru gidiyorlar. Ve Yani ha. kalkıp gittikleri yeri tamamen görebiliyorsunuz. Ve yürüyerek burada bayağı bir alan gezip istediğiniz yerden çekim yapabilirsiniz. Yiyecek içecek bir şey yok ama sabah erken geldiğiniz için kafe Kahvenizi kapalı. getirebilirsiniz termosta. Biz öyle yaptık. Aynen. Peki fiyatları nedir balonların? 150 euro dedi bize. Tabii yani 150 euro civarında 150 ile dönüyor. 170 arasıymış. Dümen olmadan nasıl kullanıyorsunuz arkadaş siz onu? Valla. Hi. Buket. Duyuyor mu acaba? Ay merhabam geldi. Vallahi el sallıyor. Neyse. Şöyle göstereyim el salladığı balonu da. Evet, balon fotoğraflarımızı biz çekmeye devam ediyoruz. 3. gün, 3. günde gezecek yerlerimiz var. Evet, balonları çektik, geldik. Biraz dinlendik. Şimdi tekrar gezme vakti. Uçhisar Kalesi'ni gezeceğiz. Güvercinlik Vadisi'ni gezeceğiz. Oradan Kayseri'ye doğru tekrar dolaşa dolaşa Üç Güzeller falan derken günü bitireceğiz. Genelde videolarda bana konaklama ile ilgili bilgi soruyorsunuz. Kapadokya ile ilgili kaldığım yeri de size söyleyeyim. Ben Uçhisar'da kaldım. Hermes Cave diye bir otelde kaldım. Göreme biraz daha kalabalıktı, iç içeydi. O yüzden Uçhisar daha sakin, daha güzeldi. Ve çok güzel bir otel kaldığım yer. Hani buraya gelmeyi düşünüyorsanız bence mutlaka Hermes Cave'i değerlendirebilirsiniz. Hem fiyat olarak uygun hem manzara muhteşem. Şöyle göstereyim. Uçhisar Kalesi'nin önündeyiz. Şimdi valizlerimizi topluyoruz. Yavaş yavaş geziye çıkıyoruz.
Evet, şimdi Üç Güzellere geldik. Şu arkada gördüğünüz, şu buketin arkasında gördüğünüz. Şuradaki. Evet, tam olarak şuradaki. 3 tane peri bacası yan yana duruyor. Bunlara da Üç Güzeller demişler. Böyle işte hediyelik eşyalar var. Gelip fotoğraf çekiyorsunuz fix. Evet. Kapadokya fotoğrafları. Şurada da Erciyes var. Erciyes gözüküyor buradan, görüyor musunuz güzel bilmiyorum. Şimdi biz buradan Ürgüp'e geçeceğiz. Biraz Ürgüp'te dolaşalım istiyoruz. Evet, geldik Ürgüp'e. Tabii şimdi Ürgüp'e gelip belli bir yaş üstünde Asmalı Konağı izlemiş olanlar, Sezin, Murat, izlediniz mi Asmalı Konağı? Murat Ben, izlememiş, ben belgesel izlemedim, izliyormuş o. Mert'ten öğrendim. Hiç Murat kimse o zaman izlemedi. belgesel izliyormuş, ben izledim. Sinemada da izledim, her Bak, şeyi de yaptım. Dürüst oyuncu. Arkadaşı sorsak belgesel caz. Asmalı Konağı ne izleyecek? Bu da efendim Ürgüp'teki Asmalı Konak. Burası senin evinin içi. Sen kendin istediğin sürece burada kalacaksın. Onu sana bakarak büyüsün Buket, istemem. ne yapıyorsun? Sen öyle kal. Buket. Buket kendine gel lütfen. Buket lütfen kendine gel. Ay sanırım kafamdaki bundan olacak şundan. Buket seni bu bataklıktan kurtaracağım gel. Seymena, Gel gidiyoruz. gitme ha. Çıkar o kafandaki hep Gitme ondan ha. oldu. Oğlum sana bakarak büyüsün isterim. Hadi gidelim gel gel. Şimdi Mustafa Paşa'ya geldik. Atatürk Tepesi'ne çıktık. Buradan Mustafa Paşa köyünü yukarıdan seyredebiliyorsunuz. Aşağıda belki bir çay kahve molası, biraz dinlenme yapabiliriz. Burası mübadeleye kadar Rumların yaşadığı bir köy. Ondan sonra Rumlar buradan gidiyor ama o mimari doku çok bozulmadan yine de korunmuş. Güzel evler var. Buraya gelip böyle sokaklarında dolaşabilirsiniz, gezebilirsiniz. Ben bir önce yukarıdan bakayım istedim. Şimdi de biraz sokaklarına bakarız. Evet, Kapadokya gezimizin sonuna geldik. Çok güzel bir 4 gündü. Keyif dolaştık, gezdik, fotoğraflar, videolar çektik ve havaalanına geldik Kürkçü dükkanına dönmek için. Ben bayağı keyif aldım. Buket sen? Ben de keyif aldım. Çok güzel bir geziydi. Güzel bir Emeği geziydi. geçen herkese teşekkür ederim. ediyoruz. Murat, Sezin, Merhaba. nasıldı gezi Kapadokya? Yorgun savaşçılarız. şu Yorgun anda. savaşçılar. Aynen. Uçakta uyumaya planlayan Aynen. 4 kişi. Uyumamayı. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Başka bir gezide, başka bir vlogda tekrar görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın.